Şimdi vurulan yer Golani Tugayı. Ben İsrail'in göz yumduğuna inanmıyorum. Hele dini bayramların olduğu akşam önemli bir serenami sırasında geliyor. Yani şöyle, İsrail'in bir zafiyeti olamaz gibi bir mit yaratmak değil niyetim. Tam tersine tabii, daha büyük bir saldırı düzenlemek. Tabii bunu gerekçe bize saldırıldı. Için. Cumhurbaşkanı zaten bunu söyledi. Bize saldırıldı. Uluslararası hukuktan söz etti ve meşru müdafaa vurgusu yaptı. Bunu bir gerekçe olarak saldırılarını arttırmak için el yükselteceklerdir. Ama burada bir hatırlatma yapayım. Hasan Nasrallah hayatta olduğu dönemde bir konuşmasında bazı görüntüleri yayınladı. Siz de hatırlarsınız, Hayfa Limanı, vurulacak stratejik bölgeler ve dedi ki biz bunlara dedi elimizi çok rahat ulaşabilir ve vurabiliriz. Askeri üsler, limanlar, ticaret merkezleri, sanayi bölgeleri. Vurulan bu Golani üssü de Hizbullah'ın yayınladığı o görüntülerde vardı. Yani Hizbullah eskiden beri burasının hedefinde olan bir noktaydı. Burada değişik bir sistem kullandılar. Askeri uzmanlar anlatıyor. Sürü drone saldırısı gerçekleştirdiler. İşte bu da İsrail'in burayı savunamaması ya da bu saldırıya maruz kalmasına neden oldu. Alçak uçuş, radar tespit edemiyor ve hava savunma sistemleri genelde roket ve SİHA'lara karşı konsolide olmuş bir sistem. Ve tam yemekhanenin olduğu bölge lokal. Bu iki şeyi gösteriyor. Hizbullah ev ödevini çalışmış. İkincisi de sağdan istihbarat almış içeriden. Bu Hayfa işgal altındaki Filistin topraklarının kuzey bölgesi. Bu üssün diğer bir özelliği de Güney Lübnan'a ve Güney Beyrut'a yapılan bütün saldırıların yönetildiği ve oraya gidecek askerlerin eğitildiği bir yer. Yani gazeteci olarak deriz ya, nokta atışı. Yani vurulması gereken bir hedefi çok net bir şekilde vurdu. Bu neden gerçekleşti? Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı, vekaleten de Hasan Nasrallah sonrası görevde olan, boş olan pozisyonları doldurduk. Özellikle askeri kadrolarımızda artık hiçbir eksiklik yok demesinden sonra bu üst düzey bir saldırı gerçekleştirdi. Sahaya baktığımızda Büşra Hanım, özellikle Suriye'den Hizbullah'ın elit isimleri dediğimiz Rıdvan gücü, 2012-2013'ten orada görev yapan birçok ismin değişik rakamlar var. 1000'e yakın. Yani üst düzey Hizbullah savaşçısının güneye getirildiği bu son saldırılardan sonra. Bundan sonra hem o İsrail özel kuvvetlerine saldırıların sahada bunu görüyoruz ve bu drone saldırısının geldiği, ben de bu analize katılıyorum. Yani Hizbullah yıkılmadığını, ayakta olduğunu ve İsrail'e etki oluşturduğunu göstermek zorunda. Yoksa Hizbullah içeride sorgulanır. Lübnan'da savaşamayan, İsrail'e direnemeyen bir Hizbullah hem kendi içinde hem Lübnan'da sorgulanır. Bu artarak devam edecek. Ben özellikle bir BM unsurlarına saldırı şu şekilde yorumluyorum. Onu yine ayrıca konuşacağız. Bu İsrail büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Bunun için sahayı hazırlıyordu. Hizbullah da bunu fark etti. Bu saldırının yönetileceği, mesela Golani Tugayları dediği bu vahşet çetesi, kendilerinin özel ve elit birlik dediği, Gazze'de çoluk çocuğu katleden birlikler, bunların güneye girmesini engelleyerek gücünü gösteriyor. Hizbullah bunu yapmak zorundaydı. Yoksa Hizbullah güçsüz bir Hizbullah olarak anılırdı. Sayın Ertürk, siz ne dersiniz? Size ne düşündürdü bu dünkü saldırı, Hizbullah saldırısı? Aslına bakarsanız burada şöyle bir şey var Büşra Hanım. Hizbullah'ın beklenmedik bir saldırısı olarak görülebilir burada. Buraya baktığımız zaman bu saldırıdan sonrası aslında bizi ilgilendiren konu. Bir hukukçu olarak söyleyeyim. Bu saldırı yapılır yapılmaz İsrail yetkililerince bir açıklama yapıldı. Dendi ki bu bir savaş suçudur. Bu savaş suçunu işleyen başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'la ilgili olan kısımlarda gerekli işlemleri yapacağız. Bu suçu da İran ortaktır diye bir açıklama yaptı. Şimdi aslına bakarsanız baktığımızda bu noktada İsrail gibi bir devlet eğer savaş suçu istemese, 7 Ekim'den bu zamana kadar çocukları katletmese, kadınları, sivilleri katletmese, camileri, kiliseleri bombalamasa, okulları bombalamasa, bunların hepsi bakın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırımın önlenmesi ve cezalandırması anlaşması kapsamında aslında birer suç. Fakat bu canavarca hisle, katil sürüleri gibi kudurmuş bir şekilde hareket eden, hiçbir kural kaydı tanımayan İsrail terör devleti ve onun sözde askerleri şimdi merhamet bekliyorlar. Nereden bekliyorlar? Uluslararası hukuktan bekliyorlar. Uluslararası hukuka böyle bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki yapılan bu işlem aslında silahsızlığı, o askerler orada yemek yiyorlardı ve bunlara karşı yapılan saldırı hukuka aykırı diyor. Fakat şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki hukuku eğer saygılı bir şekilde devam etmiş olsaydı, biraz önce bahsettiğiniz gibi hem Fulya'nın da söylemiş olduğu hem Emrah kardeşimizin de söylemiş olduğu bir konu var. Taş üstüne bırakmayan, hiçbir kural kaydı tanımayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Ancak bir hukukçu olarak söylüyorum, söyledikleri doğru ama yapmış oldukları işlemler nizami ve hukuki değil. Dolayısıyla hukuk herkese lazım, hakkaniyet, adalet herkese lazım. Bu zulüm
bir başlatan kendileri olduğu için merhamete de ihtiyaç duyduklarında da hemen uluslararası hukuku, uluslararası bir takım güçleri ve Birleşmiş Milletleri hemen göreve davet ediyorlar. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Bu olay Hizbullah'ın aslında baktığınızda çok büyük bir başarısı olarak görünüyor ki başta İsrail'in Genelkurmay Başkanı'nın her ne kadar görüntüler çıksa da işte ziyaret ettiğiyle ilgili ama orada çok büyük şüpheler var. Öldürüldüğü iddia ediliyor ama eğer gerçekten o hissi ziyaret etmiş olsaydı orada vurulmuş olan oradaki enkazı ve diğer görüntüleri aslında bakarsanız yeni görüntü olması gerekirdi. Öyle görünüyor ki hala bir muamma var. Ancak şöyle bir şey var. İsrail bu olaydan gerçek anlamda bir şok içerisinde. Çünkü biraz önce Güngör abinin çok üstüne basarak söylemiş olduğu bir konu var. Çok önemli bir konu. Daha önce füzelere, uçaklara ve hava sistemlerine karşı bu çelik kubbelerini ya da demir kubbe dedikleri kubbeyi kullanıyorlar idi. Ve hava savunma sistemlerinin muhteşem olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu gelen dronların yüksek kapasiteli dronlar olduğu, yüksek kapasiteli araçların özellikle bu radarları atlatarak girmesi aslında İsrail'in güvenlik zafiyetini de ortaya çıkartmış oldu. Birçok noktada aslına bakarsanız güvenlik zafiyeti vardı ve bu zafiyetin neticesinde de hemen Amerika devreye girdi. Aslına bakarsanız kendilerinin ne kadar güçlü olduklarını, hava savunma sistemleri, diğer ekipmanlarla birlikte o bölgenin en güçlü yapılarına ait olduklarını iddia etmiş olsalar da şu anda İsrail'in kendi içerisinde bir tartışma var. Bu tartışmada aslında yeteri kadar da hava sistemlerinin veya ekipmanlarının yeterli olmadığı ve Amerika başta olmak üzere diğer müttefiklerinden yardım almaları gerektiği ile ilgili işlerinde de bir tartışma var. Bu saatten sonra şöyle bir şey var. Bakın Malcolm X siyahi liderlerden, Amerika'nın önemli Müslüman siyahi liderlerinden çok güzel bir sözü var. Rüzgar eken fırtına biçer diyor. Bence İsrail terör devleti fırtına biçti, fırtına dikti, fırtına ekti ve kasırga biçiyor şu anda. Artık yapmış olduğu bu eylemler ne kaideye, ne hukuka, ne insan haklarına asla saygılı bir şekilde devam etmiyor. Bu yapıyı da durdurabilecek en önemli şey şu. Özellikle Birleşmiş Milletler'in mülteci şefinin yapmış olduğu bir açıklama var ki bu da çok önemli. Burada akan gözyaşının, buradaki insanların, savaşın vermiş olduğu tahribatı dindirebilmenin tek bir şartının, tek bir yolunun olduğunu söylüyor. Öncelikli olarak bir barış anlaşmasının yapılmasını şart olarak gösteriyor. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz ancak sular durulmayacak. Çünkü görünen o ki bu konuyu en iyi bilenlerden bir tanesi de Güngör abi. Özellikle Hizbullah'ın Suriye kanadındaki askerlerinin Lübnan'a kaydırdığı ve şu anda da hem ekipman desteği hem insan desteği sağladığı ve İsrail'in ilk defa bugün kuzeyi vurmasındaki en önemli etmenlerden bir tanesinin de özellikle Suriye'den ve bölgelerden gelen, Lübnan içerisine gelen insan ve aynı zamanda ekipman desteğinin kesmek olduğu ile ilgili de bir bilgi var. Ama dediğim gibi İsrail maalesef cehennemin kapılarını açtı ve bugün başlatılan olaylarda özellikle 7 Ekim itibariyle başlamış olan bir yıldan beri olaylarda Orta Doğu kan gölüne çevrildi ve insanlar arasında bir husumet başladı. Bu husumetin nasıl diner, nasıl dinir bilmiyorum ama Birleşmiş Milletleri ve insanların ve vicdan sahibi kişilerin, hukuk, hakkaniyet içerisinde olan kişilerin gerçekten ele alıp bir an önce bu kanı, dökülen kanı ve gözyaşını durdurması lazım. Aksi takdirde yarın çok geç olabilir ve Birleşmiş Milletler'in behamel çok hızlı bir şekilde buralarla ilgili güç kullanma kararı alıp bir tampon bölge oluşturarak aynen Yugoslavya'da olduğu gibi, Bosna Hersek'te olduğu gibi bir barış gücü oluşturup bu Orta Doğu'daki akan kanı dindirmesi lazım. Maalesef bunu neden yapmadığı ile ilgili de hala bir tartışma var. Birleşmiş Milletler'in kendi üstüne saldırdılar biliyorsunuz ki hiçbir kural kaydı tanımıyor. Oradaki 15 asker yaralandı. Daha önceden de yaralananlar vardı. Oradaki yapılan saldırı hukuki açıdan baktığımızda Büşra Hanım bütün ülkelere karşı açılan bir savaş olarak nitelendirilir hukuk açıdan. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yerdeki herhangi bir şekilde bir operasyon yapmak veya o tarafa doğru yönelmek veya onlara karşı bir çatışma yapmak demek Birleşmiş Milletler değil, bütün ülkelerin Birleşmiş Milletleri kapsayan tüm ülkelere karşı savaş ilanı anlamına gelmekte. Bakalım ileriki günlerde ne olacak bakacağız Büşra Hanım.